Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da vaka sayısı 100 bine doğru gidiyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı da 300 ile 500 arasında günlük değişiyor. Bu tablo bize Almanya'nın önümüzdeki günlerde kapanmaya gidebileceğinin ilk işareti. Maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen görüyoruz ki bu tedbirler hiçbir şekilde işe yaramadı. Vaka sayısında ve hayatını kaybeden insanların sayısında ciddi bir artış durumu söz konusu. Şu anda Almanya'da Bavyera eyaletindeki yoğun bakımlar tamamen doldu. Askeri uçaklarla buradaki hastalar, yoğun bakım hastaları başka eyaletlere naklediliyor. Almanya Federal Sağlık Bakanı Spahn'ın yapmış olduğu açıklamaya göre yaklaşık 100 bin kişi önümüzdeki günlerde başka bölgelere nakledilmek zorunda. Hatta çevre ülkelere de bu hastalar gönderilecek. Durum daha da ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı da yapmış olduğu açıklamada vakaların çok hızlı bir şekilde artacağını, durumun çok acil olduğunu da ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bizler bu ekrandan defalarca anlattık. Anlatmaya çalıştık. Alınan bu tedbirlerin insanların hayatını gerçek anlamda kolaylaştırmayacağını söyledik. Alınan tüm tedbirlere rağmen aşı, maske, mesafe ve diğer kurallara rağmen bu tablo eğer bugün bu noktaya geldiyse geçmişte alınan bu tedbirlerin başarılı olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Her ne hikmetse Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde vaka sayısı bu kadar artarken BioNTech'in sahibi olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'nin ortalarda görünmemesi de düşündürücü. Artan vaka sayılarıyla ilgili olarak açıklama yapmamaları ondan da düşündürücü. Kıymetli izleyicilerimiz, bizler bu ekrandan Profesör Doktor Uğur Şahin'in kayıp olduğunu açıkladık. Ortada yok dedik. Bizim yapmış olduğumuz bu yayınlarımızdan sonra Profesör Doktor Uğur Şahin ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Ne dedi? Söyleyeyim ben size. Şimdi biliyorsunuz yeni bir varyant var. Bu koronavirüsün yeni bir mutandı. Nu varyantı Güney Afrika'dan kaynaklandığı ifade ediliyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci çıkıp yani bu kadar artan vaka sayısıyla ilgili hiçbir şey söylemediler. Ortadan kayboldular. Şimdi ise ortaya çıkıp bu Güney Afrika varyantı ile ilgili, Nu varyantı ile ilgili olarak kendi aşılarının yine bir reklamını yaptılar. Bu aşıları Güney Afrika mutandına karşı dayanıklı mı değil mi? Bakın ne diyorlar. Uğur Şahin şunu söylüyor. Uğur Şahin'in şirketi daha doğrusu. Şu an uzmanların endişelerini anlıyoruz. Nu varyantı ile ilgili çalışmalara hız verdik. Şu ana kadar gözlemlediğimiz diğer varyantlardan önemli farklılıkları var. Başak proteininden fazladan mutasyon gözleniyor dedi. Yetkili, eğer BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkisi olmadığını tespit edersek harekete geçeceğiz. Pfizer ve BioNTech aylar öncesinden yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda mRNA aşısının 6 hafta içerisinde güncellenebilmesi ve yeni aşıların 100 günde teslim edilebilmesi için çalışma yapmıştı. Bu amaçla şirket varyant bazlı aşılar için klinik deneylere başladı deniliyor. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklama bir kez daha bize gösteriyor ki Almanya'da ya da diğer ülkelerde artan vaka sayıları bunların umurlarında değil. Hayatını kaybeden insanların da hiçbir şekilde bunlarda, bu şirketlerde bir etkisi yok. Bunlarda ne etkili biliyor musunuz? Şu,
Para. Money. Şimdi şirket çıkmış diyor ki yeni mutanta karşı eğer bizim BioNTech aşısı etkili olmazsa biz yeni çalışmalara başlayacağız ve 100 gün içerisinde üretim yapacağız diyor. Arkadaşlar, Profesör Doktor Sayın Uğur Şahin ve saygıdeğer eşi Özlem Türeci artan bu vakalara ve hayatını kaybeden insanlara rağmen çıkıp bugün bir açıklama yapmıyorsa bilin ki ortada bir sıkıntı vardır. Şu anda Almanya'da günlük vaka sayıları 100 bine yaklaşıyor. Her gün 300 ile 500 kişi arasında insan hayatını kaybediyor. Sen bu sıvılar ortaya çıkmadan önce çıkıp benim bu sıvılarım %95, %96 koruyor diye açıklama yapmadın mı? Bu sıvılarla ilgili devletlerle sözleşme yaptıktan sonra neden çıkıp benim sıvılarım hala şu kadar koruyor diye açıklama yapmıyorsun? Eğer bu önlemler ve bu sıvılar başarılı olduysa şu an Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da ve Türkiye'de artan bu vaka sayılarını neyle izah etmeyi düşünüyorsunuz? Sebebi nedir? Hani %95'ler, hani %96'lar? Nerede? Şimdi 3. doz, 4. doz, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ölene kadar aşı. Bunu anlıyoruz. Yine Uğur Şahin çıkıp açıklama yapmıştı bundan bir ay önce. Her 6 ayda bir mutlak surette bu aşılar yeniden vurulmalı dedi. Şimdi arkadaşlar, olay belli, olay ortada. Ama Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci'den artan vakalarla ilgili ne ses var ne de seda var. Ben merak ediyorum. Anca çıkıp kendileri ya da şirketleri bu sıvılarıyla ilgili olarak PR yapıyorlar, reklam yapıyorlar. Başka da bir numara yok. Sakın yanlış anlamayın. Benim bu anlattıklarım sıvı karşıtlığı falan değil. Bir gazeteci olarak soruyorum. Almanya'da bugün vaka sayıları 101'e dayandıysa senin bu sıvılarınla ilgili olarak çıkıp açıklama yapman gerekmiyor mu? Ben bir sade vatandaş olarak soruyorum. Ne zamana kadar bu durum devam edecek? Kardeşim her 6 ayda bir bu sıvıları vurun diyorsunuz. Tamam vuralım, doktorlar ne diyorsa. Siz de doktorunuza mutlaka danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın izleyicilerimiz. O ayrı bir şey. Ben başka bir şey konuşuyorum. Ben işin ekonomik ve sosyal boyutunu konuşuyorum. Devletler imzayı atıyor, vatandaşın parasını veriyor bunlara. Şu anda kıymetli izleyicilerimiz Profesör Doktor Uğur Şahin'in 7 milyar avro civarında serveti var. Dünyanın en önemli zenginleri listesine girdi. Almanya'da da ilk 50'de. Hayırlı uğurlu olsun. Kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama 100 bine yakın insan bugün yeni vaka olarak yakalanıyorsa bu hastalığa çıkıp 2 satırda bir şey söyle be kardeşim ya. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizle siz de bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam mutlaka bu yayınlarımızı beğenin ve mutlak surette de kanalımıza abone olun. Gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Sizlerden bunu hasreten rica ediyorum.